Evin kapısı çaldı, dış kapı. Şöyle çaldı bak. Şunu açtım bak. Buradan baktım, gel bak. Şuradan baktım. Dedim tamam gel. Delikten baktın mı bana? Dedim geldi. Delikten baktım, ışık mışık yok. Hiçbir şey yok. Yok, hiçbir şey yok. Karanlık orası. Kapının önü karanlık. Tanıdık biri miydi bana? Tanıdık biri değildi. Ben onu hiç görmedim. Hiç görmedim. Yaşlı, pis biriydi böyle. Poyraz geride dur. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Bize kendini tanıtır mısın? Ben Düğümlü Kitab'ın 58. davetlisiyim. Buraya seni ziyarete geldim. Bende bulunan haberleri sana getirdim. Dünkü olaydan dolayı çok üzgünüz. Böyle şeyler gittikçe olmaya devam edecek. Bunu yapanlara İbn Karuf cezasını verecek. Yalnız daha dikkat etmek gerekiyor. Poyraz gel Poyraz. Oh, bir an gelmeyecek sandım. Bayağı bekledik. Halen buradalar. Gece biri geldi. Gece yarısı biri geldi. Ben gelmeyecek sandım. Saat 3 oldu. Bakın bekledim. Yılan yüzüklü. Saat 1, 2, 3. Kim geldi Ömer abi sana? Poyraz. Kim gelecekti gece? Poyraz kim geldi biliyor musun? Ben tanıdık biri dediler ya. Tanıdığım biri, sevdiğim biri dediler. Ben dedim Poyraz'ın kılığında gelecek. Eşref abinin kılığında gelecek. Dayımın kılığında. Her şeyi düşündüm. Her şeyi. Kafam zaten allak bullak olmuştu. Saat 3'e kadar bekledim. Burada bekliyordum. Şurada uzanıyordum. Burada uzanırken gözüm bir ara daldı. Neyse şurada uyumuşum. Neyse kalktım bir abdest aldım. Ondan sonra bekledim. Saat 3.30 oldu. Dedim tamam kimse gelmeyecek artık. Çünkü 3.30 oldu yani 3'te gelecekti. Ya dedim engellendi. Dedim bu engellendi. Bunu dedim İbn Karuf bir şeyler yaptı. Ondan sonra saat 4'e doğru bir baktım kapı çaldı. Hangi kapı? Dış kapı çaldı. Hı. Bizim binanın kapısı işte. Evin kapısı çaldı, dış kapı. Şöyle çaldı bak. Ne oldu dedim. Önce sesi anlamadım dedim. Kapıdan mı geliyor? Kapıya doğru gittim baktım kapıdan geliyor. Dedim tamam gel. Delikten baktın mı bana? Dedim geldi. Delikten baktım ışık mışık yok. Hiçbir şey yok. Yok, hiçbir şey yok. Karanlık orası. Kapının önü karanlık. Kapıyı açtım. Kapıyı açmamla bir baktım. Şu boylarda bir adam. Kafası büyük. Zayıf. Yaşlı. İçeriye girdi. Elinde de böyle 5 litre süt var. Geldi içeriye. Oradan buraya geldi içeriye. Geldi burada oturdu. Üf öyle bir ürperdim ki. Şimdi bir de o saatte bir de uyudum uyandım ya. Tam böyle kafam sanki ya diyorum ben acaba rüya mı görüyorum? Bu kim? Bu niye geldi içeriye? Ben hiç unuttum o şeyi. Ondan sonra bir baktım İbn Karuf geldi. İbn Karuf sakalları böyle. Şöyle geldiği gibi tuttu onu. Tuttu. Ben orada anladım tamam dedim. Bu gece gelen o. Ama var ya şurada bir baktım böyle rüyaya dalar gibi oldum. Hani insanın tansiyonu düşer ya veya yükselir. Böyle bir rüyada olursun bir şey olursun. Çok acayip oldu. Çok. Tanıdık biri miydi Ömer abi? Tanıdık biri değildi. Ben onu hiç görmedim. Hiç görmedim. Yaşlı pis biriydi böyle. Sonra dedim ama İbn Karuf nasıl geldi?
İbn Karif sonra aldı onu. Mahkeme yapacağız dediler. Mahkeme. Şu an halen mahkemedeler. Burada çok büyük şeyler atlattım. Şu an söylemek istemiyorum çünkü video uzayacak. Davetli geldi. 58. davetli. O da bu durumdan haberdar. Bakın herkesin haberi olmuş. Aruhan'ın haberi olmuş. İbn Zenhur'un haberi olmuş. İbn Necem'in, bunların hepsi ayaklandı. Çok büyük bir tehlike atlattım. Ve büyük tehlikenin olduğunu da kendileri bana söyledi. Hepsi. Tuji bile geldi buraya, Tuji. Tuji bile geldi. Poyraz. Davetliye bakalım. 58'in davetli ne üzerine gelecek acaba? Alayım kamerayı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Tuji bile geldi. Şu an yok. Halen kendime gelemedim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sponsoru Karakteristik Elma. Karakteristik Elma. Şöyle kamerayı alayım. Çok uzun bir isim. Elma. Sevgilerimle. Karakteristik Elma'ya buradan teşekkürlerimi sunarım. Sevgiler, selamlar olsun. Karakteristik Elma kanalımızda bizi takip eden, bizi destekleyen, devamlı yanımızda olan bir arkadaşımız. Buradan kendisine çok teşekkür ederim. Bizi desteklediği için ve bizimle beraber olduğu için kendisine buradan selamlar sunuyorum. Sağ olsun var olsun Rabbim kazadan beladan, görünür veya görünmez bütün tehlikelerden, bütün kötülüklerden kendisini ve sevdiklerini korusun. Cümlemizi korusun. Arkadaşlar videolarımızın herhangi birine sponsor olmak için hakandemir.mefor@gmail.com'dan Hakan'a bir mail göndererek videolarımızın herhangi birine sponsor olabilirsiniz. Kamerayı aldım. Bak şunu. Bu sehpa var ya şu. Bak bunu aldım. Defterimizi buraya koyalım. Bak bu buradaydı. Şuradaydı. Kamera üzerindeydi. Sonra ne oldu? Ben uyandığımda ne kamera aklıma geldi ne şey. Yani hiçbir şey aklıma gelmedi. Kamerayı alıp da çekesim. Ben önce kapı olduğunu zannetmedim. Şimdi tık tık ses gelir ya. Bak şöyle ses geldi bak. Bak öyle ses geldi dedim tamam. Hani bir şey olmuş olabilir. Kalktım dedim belki. Yani ben mi öyle hissettim. Uyuyup uyanmasam bileceğim. Sonra baktım ses buradan geliyor. Geldim. Baktım kapıdan geliyor şuradan. Buradan geliyor. Şunu açtım bak. Buradan baktım. Gel bak. Şuradan baktım. Bir de geliyormuş var ya şak diye bir daha. Gelemez çünkü onu İbn Karif tuttu. Oradan baktım aranın ışığı yanmıyor. Dedim tamam. Yani o sıra bile bir şey anlamadım. Dedim acaba kapıdan mı? Yani bir şey, refleks olur ya kapıyı açarsın. Kapıyı açtım. Dışarıya baktım. Lan bir baktım karşımda bir adam. Işık yandı mı o sırada? Yok ışık yanmadı. Işık Nasıl gördün ki? kapıda dikiliyor. Tam kapıda dikiliyor. Açtım baktım kapıda bir adam. İçeri girdi. Elinde süt. Geldi burada oturdu. Böyle oturdu. Bu ne ya dedim. Yani ben de şurada oturdum. Eline meline bakmaya kalkmadım. O sıra İbn Karif geldi. İbn Karif geldi yakaladı onu. Nasıl geldi? İbn Karif geldi buradan. İbn Karif. Boyutta gördüğümüzün aynısı Poyraz. Gözleri yeşil bir cübbesi var. Sakal böyle. Nasıl koşarak falan mı geldi? Yok Uçarak böyle. mı geldi? Böyle geldi. Böyle heybetli bir şekilde geldi. Yakaladı tuttu onu. Onu tuttuğu an ben böyle hani ya böyle sanki rüya görürüm böyle uyanırım böyle bir kabustayım gibi bir şeyin içine böyle ne bileyim hiçbir şey nasıl anlatırsın? İnsan bilmiyorum ya acayip anlatıyorum. Sen nerede izliyordun öyle? Ben de buradayım burada. Kapı o geldi içeriye ben buradayım. Geldi burada oturdu. Ben daha ona böyle bakıyorum. Daha aklıma ulan biri gelecekti dedim. İşte davetli bir şey söyledi dedim.
Sonra dedim İbn Karuf. İbn Karuf'u görünce, onu tutunca yüzük müzik parmak, neyse. Yani öyle oldu. Yüzüğü görmedin yani. Şu an mahkemesi yapılıyor. Gelen var ya, çok şirret bir şeymiş. Ama göreceğiz onu. Büyük ihtimal göreceğiz. Şimdi İbn Karuf'la da konuşmadım. Bakalım ne diyecek. Poyraz ama var ya, ne davet ne bir şey şimdiye kadar. Bak, yüzlerce yere gittim. Yüzlerce yer. Yüzlerce mekan, yüzlerce korkunç yerler. Böyle bir şey olmadı. Hipnoz olmuştum ya, hipnoz. Kafam gitti. Bir değişikti. Yorgunluktan. Aşırı yorgunluktandır bence, başka bir şeyden değil. 58. davette nereye gitti? O da herhalde mahkeme, şu an mahkemeye mi katıldı, ne yaptı? Ondan haber alacağız şimdi. Ondan haber alacağız. Poyraz şöyle geriye gel. Ondan haber alacağız. Şöyle bakalım. 58. davetli. Ey davetli, neredesin? Bakalım. Şimdi mahkemeye büyük ihtimal, mahkeme şu halen devam ediyor. Poyraz, gelsene şöyle. Bu ne oldu? Davette nerede? Kapıya kadar git. Ha oraya. Eyvah. Ey davetli. Nerede kaldın? Seni bekliyorduk. Seni ziyarete gelen kafiri şu an mahkeme ediyorlar. Mahkeme mi ediyorlar? Evet. İbn Karuf, İbn Necem'in aksakallılar ve birçok kişi oradalar. Bu mahkeme nerede oluyor? Mahkeme şu an Babil'de. Buraya gelen tehlikeli varlık seni kesinlikle yok etmeye gelmişti. Nasıl yok etmeye? Öyle bir yeteneği var mıydı? Üzerimde vef vardı. Bu çok farklı bir şey. Bunun nasıl bir şey olduğunu biz de yeni öğrendik. Şu an hepimiz bunun üzerinde konuşuyoruz. Hezmine da mahkemede. Başka kim var mahkemede? Görebildiklerim. Tuji, İbn Karuf, İbn Necem'in, İbn Zenhur, aksakallılar, Kral Hurşimi, Kral Arohan, herkes orada. Desene, bütün rütbeliler orada. Şu an büyük mahkeme devam ediyor. Anladım. Sen ne yapacaksın? Düğümlü kitabın 58. davetlisi. Ne üzerine geldin? Büyük tehlike geçmiş durumda değil. Şu an yeryüzüne bazı varlıklar indi. Bunları birçok kişi gördü. Ve birçok kişi onlara inanmadı. Bunlar neden geldiği bellidir. Neden gelmişler? Hızla tükenen, evet, hızla tükenen maddeyi almaya geldiler. Hızla tükenen madde mi? Hızla tükenen Poyraz.
Bunlar bu ne oluyor ya, hızla tükenen? Bana söyledikleri farklı bir şey. Farklı bu bahsettikleri şey. Bahsettiği yeryüzüne inen. Şeyden mi bahsediyor? Uzaylılardan bahsediyor. Yeryüzüne. Yeryüzüne inen uzaylılar. Bu sen dedin ya, fotoğraf falan. Amerikalılar fotoğraf çekmiş. Amerika paylaşmış Ömer abi. Amerika kim paylaşmış? NASA mı? Yok, Amerika hani bu gizli ufak şeyleri vardı Ya, ya. UFO araştırma. Gizli belgeler varmış ya. He. Halka söylemedikleri. Halka Var söylemedik. yani. Ha, ben bir iki tane fotoğrafını gördüm. Dur hele. Onlar video kayıtları. O senin bir var. tane gösterdiğin şey vardı. O muydu? Uzay gemisi gibi bir şey var. Birkaç tane var öyle, bayağı var. O yapay bir şeye benziyordu ama. He, acaba onları mı? Acaba doğru olabilir mi sence Poyraz? Sence? Tahmin. Olabilir bence Ömer abi. Yani bence bilmiyorum. Yarı metafizik, yarı fiziki, yarı metafizik varlıklar var. Bunlar var. Bunlar uzay gemisi şeklinde de gelir. Bunlar uçan bir ev şeklinde de gelir. Bunlar uçan dinozor şeklinde de gelir. Ama şu an herkese görünmüyorlar. Bak, demek ki mahkeme devam ediyor. Ama görünen O. fotoğraftakiler üçgen hep böyle Üçgen. piramit gibi. Üçgen şeklinde. Üçgen şeklinde Metal üçgen gibi, var, metal. Metal gibi böyle dörtgen var. Anunnakiler. Evet, Anunnakiler. Anunnaki, ya biz Anunnaki dediğime bakmayın. Onlar da farklı bir metafizik varlık onlarda. Ama şöyle, yani maddesel olarak değiller. Bir enerji şekilleri var ve o enerji şekilleri şunu bile keser. Bak, şunu. Görünmeyen, düşünün, görünmeyen bir varlık var. O görünmeyen varlıktan bir ateş çıkıyor. Gaz görünüyor mu? Gaz. Bakın, gaz. Gazı dikkat edersen böyle bulanık gibi. Hani bir yerden gaz sızdığı zaman hava böyle bulanık gibi olur. Evet. Aynı metafizik dalga gibi. Mesela metafizik varlıkları bazen böyle dalga gibi, sanki güneşin şeyi var ya, Serap. Güneş böyle asfaltın üzerinde kaynar ya. Aynı onun gibi enerji olarak düşün. O enerji, gaz. Bakın, gazı yaktığın zaman yanıyor değil mi? O metafizik varlık da lazer gibi burayı kesiyor. Ama varlık görülmüyor. Bu uzaylı işte. Taşları öyle kesmişler. O Keops'un taşlarını, o diğer şeydeki Peru'daki yapılar var ya, onları birkaç yerde daha var. Dünya üzerinde öyle bir şekiller var ki uzaydan görülüyor. Şekiller. Böyle bir değişik şekiller var. Yani onlar ne için yapıldı? Nasıl yapıldı? Bunlar dünyadan daha büyük varlıklar mı geldi? Oraya şekil çizdi. İşte biz buraya bir şekiller çizelim, keyfi. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Keyfi diye bir şey yok. Hani ben buraya keyfiden bir şeyler çizeyim. İnsanoğlu görmeyecek ki onu. Bir şey var, o ne kadar doğru bilmiyorum. Hani eski insan duvarları resim yapıyorlarmış ya. Duvarlara resim. Böyle uzay gemisi falan çizmişler. Onlar da demek ki bir şeyler görmüş ki eskilerden. Bakın, eskilerden bir şeyler görmüş ama şöyle bir şey de var. Mesela adam burada duruyor. Bak, adam şöyle duruyor ya. Şöyle bir adam heykeli var. Bak, o adam heykelinin resmi var. O resim çok eski. Oradaki duvara kazıdıkları resim çok eski. Ondan sonra gelen bir kavim de oraya çanta yapmış. Çantaya eklenmiş. Böyle bir şey olamaz mı? Böyle bir şey bence olamaz herhalde. Çünkü çantayı da ölçüyorlar. Çizmişler çünkü işte bir şey yaparken yardım ediyorlar falan, eşya mesela. İşte yok, çanta gibi bir şey var. Birinin elde böyle çanta gibi bir şeyler. O çantada da şey var. Bu davetlerin biri söylemişti bana. Sonsuz enerji var. Bakın, Keops'tan gelen bir kitap var ya bende. O kitapta da o çanta şekilleri var. Ve çantada da sonsuz enerji diyor. Sonsuz enerji olamaz mı? Olabilir. Çünkü şöyle. Bakın, ahirette cennette sonsuz, her şey sonsuz değil mi? Şimdi insan böyle diyor. Acaba Allah sonsuz olabilir mi? Olabilir. Allah'ın yarattığı sonsuz, her şey sonsuz. Altlarından ırmaklar akan. Sonsuz, bakın adın cennetleri. Yani sonsuz su, sonsuz süt ırmakları, bal dereleri. Yani bunlar sonsuz. Orada kim bilir daha hiçbir kulağın, hiçbir gözün görmediği güzellikler, sonsuz şeyler var. Bu dünyada olamaz mı sonsuz enerji? Olabilir. Niye? Sonsuz çoğu şey var. Sonsuz. Sonsuz ne var mesela? Allah'ın yarattığı birçok şey var. Hava mesela sonsuz. Yıllarca herkes havayı soluyor, değil mi? Mahkeme ne oldu acaba?
Mahkeme. Gelen ama var ya. Gelen. Hiç unutamıyorum. Kafa böyle. Şöyle bir kafa. Bir tuhaf ya. Yani ben hiç o şekle geldiğimi hiç hatırlamıyorum. Poyraz. Görebiliyor musun? Okumadan. Davetli. Ey davetli. Ey davetli. Şu an burada. Hissediyorum. Hissediyorum. Kapının orada o zaman. Şöyle bir alayım bakayım ben. Davetli. Poyraz. Gel içeri bakalım. La ilahe illallah. La ilahe. Sonsuz enerji kapsülleri. Sonsuz enerji. Şöyle biraz geri gidelim. Davetliler genelde veften etkileniyorlar. Veften etkilendikleri için biraz geç gelebiliyor. Poyraz gel. Gel böyle. Az yerde dur. Ha gelmiş. Ey davetli. 58. davetin önemi nedir? Bu sana gelen tehlikeli yaratık 58. davetten sonrasını kitlemek için geldi. Neden kitlemek için geldi? Bu 58. davetin haberini aldılar. Düğümlü kitabın davetlerini eline geçirmek isteyen büyücüler var. Yoğuzhan ve Yosi şu an akıllarını oynattılar. Yardımcın onlara musallat oldu. Ama diğer büyücü ellerinden kurtuldu. Kimin elinden kurtuldu? Yardımcının elinden kurtuldu. Ama o da zarar gördü. Peki 58. davet ve ondan sonrası neden bunların peşindeler? Bu davetleri ellerine geçirseler bir şey yapamazlar ki. Bu davetlileri engellemek onlar için her şeye bedel. Çünkü hedefledikleri çok büyük projeler var. Bu davetler o projelere engel olacak. Nasıl engel olacak? Biz burada davet yapıyoruz. Biz burada kime engel olabiliriz ki? Benim yaptığım davetler neye engel olabilir? Mesela ben buradayım. Onlar dünyanın başka yerinde. Onlar istediği projeyi yapabiliyor. Biz neye engel olabiliyoruz ki? Büyük projeleri bunlar metafizik yöntemlerle çözüyorlar. Metafizik yöntemler mi? Evet. Şu an bir okul açmışlar. Metafizik büyüleri öğrettikleri bir üniversite. Siz tehlikenin farkında değilsiniz. Ben tehlikenin farkındayım da üniversite mi açmışlar? Poyraz, Allah Allah. Demek ki var ya doğru ha. Bu hani filmlerini yapıyorlar ya. Harry Potter filmleri var. Bu büyücü okulları var. Bak büyücü okulları. Metafizik okulları işte bunlar. Büyücü okulları. Bunlar büyüyor ama bizimki olsa bizimki metafizik olurdu. Metafizik.
Bakın metafizik diyor ya, mesela bir arkadaş diyor ki ben metafizik öğrenmek istiyorum. Metafiziği nasıl öğrenirim? Bu işleri nasıl çeviririm? Bunun için ilk başta bilmeniz gereken birincisi ebced hesabını bilmeniz lazım. İsmin ebced değerini bilmeniz lazım. Bazı kelimelerin, yani ebcedi bilmeniz lazım. Ondan sonra Arapça yazıp okuyabilmeniz lazım. Çok rahat. Yazıp, çok hızlı yazmanıza gerek yok. Yavaş yavaş yazsanız olur. Bir de işin inceliklerini öğreneceksiniz. İşin incelikleri. Bu bir kereden olmaz. Bu yavaş yavaş, adım adım, santim santim. Ondan sonra her şey olur. Büyük bir emek ister bu. Büyük bir emek. Öyle ben bugün açtım kitaba çalışıyorum. Yarın öbür gün hemen davet yapacağım. Bunu yapamazsın zaten. Bakar mısın? Yardımcım o ikisine, Yos ile Yusan'a musallat olmuş. Diğeri elinden kaçmış ama o da zarar görmüş. Yardımcım ama var ya, tamamen manyak. Tam bir manyak. Tam bir manyak. Ama yapması gerekeni yapıyor. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyor. Poyraz, Biraz belki ne? Onu buraya kim gönderdi? bilmiyorum. O yaratığı buraya kim gönderdi? Şimdi İbn Karuf, bak çok büyük bir mahkeme var. Çok büyük. Mahkeme kaç gündür devam ediyor? Belki biz burada bugün kaçıncı gün oldu? Mahkemelerinde ne oluyor lan? 2 gündür. Dün zaten aldı götürdü. Mahkemelerinde sorguluyorlar. Aynı şey gibi. Normal mahkeme gibi. Sorgulama yapıyorlar. Sorgulamada hiçbir şekilde yalan söyleyemez ona. Orada yalan söyleyemez. Bakın bu dünyada da mahkeme var ya, mahkeme. Allah katında mahkemede bazıları gidiyor ya, yalancı şahitlik yapıyor. Hani hakim ayağa kalkıyor. Herkes kalkıyor. Hakim ayağa kalkınca herkes kalkıyor ya. Namusun ve şerefin üzerine yemin eder misin diye. Halen soruyorlar. Bizim şu anki mahkemelerimizde halen var. Namusun ve şerefin üzerine yemin eder misin? O inançsız kişiler böyle yapıyor. Ederim diyor. Bir bakıyorsun yalan bir ifade verdi. Mahkeme ahiretini yok edersin. Mahkemede yalan ifade vermek, bir de yemin ederek ahiretini yok. Onun büyük cezası var zaten. Yani o mahkeme Allah katında da bir mahkemedir. Yani onun büyük bir günahı var. O yüzden biri mesela size geldi dedi ya, şahitlik yapar mısın? Şöyle yapar mısın? Görmediğin bir şeye şahitlik yapamam kardeşim. Beni şahit olarak yazıyorsan ben bildiğimi söylerim. Böyle diyeceksin. Bunun dışında başka bir şey söyle. Mesela senin bildiğin nedir? Adam orada kavga etmiş. Ya tamam, benim şahit yaz. Yaz beni şahit. Ben seni savunmayacağım ama. Ben diyeceksin, ben bildiğimi söylerim. Ama ben mahkemeden korkarım. Ben bildiğimi söylerim diyeceksin. O da ne diyecek sana? Sen mahkemede namusun ve şerefin üzerine yemin eder misin? Ederim. Peki soracak sana, nasıl oldu? Ben kavga ettiklerini gördüm. Ondan sonra sadece gördüm. Sonra ayırdılar. Ne olduğunu bilmiyorum. Bildiğini. Bak bu kadarsa bu kadarını söyleyeceğim. Şimdi orada da mahkeme var Babil'de. Herkes toplanmış. Şunu düşünüyorum. Bana gelen o şekliyle mi orada, farklı bir şekilde mi orada? Bunun ne olduğunu bir düşünün. Ben şimdiye kadar böyle bir tehlike atlatmadım. Böyle bir tehlike şimdiye kadar. Bunun gibi bir şey başımıza gelmedi. Niye? Demek ki düğümlü kitap çok tehlikeli. Düğümlü kitabın çok büyük bir önemi de var. Poyraz? Evet, yok. İbn Karuf gelmeseydi, ama İbn Karuf niye geldi? İbn Karuf çünkü düğümlü kitabı yazan o. Düğümlü kitabı bana ulaştıran o. Düğümlü kitaba başlamama sebep olan İbn Karuf. Ve o gelen ne için geldi? Düğümlü kitabı yaptığım için geldi. Davetli de gelip demek ki bu planlanmış ki. Planlanmış, davetlinin haberi nasıl oldu? Daveti geldi söyledi. Dedi işte biri gelecek. Sevdiğim biri kılığında. Ama artık plan nasıl değiştiyse herhalde öğrendiğimizi öğrendiler. Geçenki davetli geldi, deftere yazdı. Deftere yazdı. Burada anlatacağını deftere yazdı. Bu davetli de deftere yazar mı bilmiyorum. Deftere ne yazdı şimdi diye soracaksınız. Ne yazdığını söyleyeceğim ama ne zaman biliyor musunuz? Birkaç gün daha geçsin.
Söylesem de artık bir anlamı kalmayacak duruma gelince ben size söyleyeceğim. Deftere yazdı. Neden? Çünkü bunlar Poyraz ver bana bakayım. Bunlar defteri öğrendiler. Bunlar her şeyi öğreniyorlar. Şöyle bir buraya gelip Poyraz gel. Yardımcım şu an burada. Onunla sık sık konuşmayacağım çünkü onu yapmak istemiyorum. Yani duyurmak istemiyorum yardımcımı. Çünkü 3 tane yardımcım var. Bu aralar çok konuştuk. Poyraz. Gidelim. Kapıya doğru gidelim gel. Git. Tam orada dur. Poyraz da kapıdan dışarıya bakıyor. Ey davet. Nereye gidiyorsun sen gittiğin zaman? Mahkemenin olduğu yere gidiyorum. Durum nedir? Orada ne oluyor şu an? Anlatsana. Gelen yaratık şu an ifade veriyor. İbn Karuf mahkeme başkanlığı yapıyor. İbn Necem'in sorgulamasını yapıyor. Ve diğer herkes onları dinliyor. Gelen yaratığın yalan söyleme lüksü yok. Eğer öyle bir şey yaparsa mahkeme yarıda kesilip hemen cezalandırılır. Anladım. Sen 58. davetin ne için olduğunu söyleyecek misin? Evet, söyleyeceğim. Sende bulunan anahtarlar, boyut anahtarları ve geçiş davetleri, bunlara ek bir dosya hazırladılar. Bu dosyada çok önemli bir şey var. Geçmişteki bilinmeyen her şeyi aralama dosyası. Nasıl geçmişteki boyut davetlerine yeni bir sayfa eklenecek. Bu sayfada geçmişte yaşanan birçok şey duyulacak. Bu nasıl duyulacak? Yani geçmişi yaşayan kişilerden mi duyacağız? Bunun sırrını şu an vermek uygun düşmez. Ama anahtarlarla ilgili olduğunu bilmen yeter. Bunun sırrını sen söyledin zaten. Desene ne yapacağız? Siz bu aralar bir şeyleri gizlemeye çalışıyorsunuz ama neden böyle gizli konuşuyorsunuz anlamadım. Poyraz, bu düğümlü kitap var ya bayağı. Artık bizi kim üzüyorlarsa gel Poyraz gel. Artık bizi kim üzüyorsa bilmiyorum farkına varmışlar. Bizi ya da şöyle davetler yapıldıktan sonra farkına vardılar, davetler yapıldıktan sonra artık ne ortaya çıkıyorsa artık söylemiyorlar bak. Geçmiş diyor. Geçmişe mi gideceğiz? Geleceğe dönüş gibi. Geleceğe dönüş var diye bir film var. Çok güzel olur ama. Güzel olur tabii. Geçmişte yaşanan şeyler mesela. Yaşanmış olan şeyler. Mesela bir şey yaşandı. Geçmişe gittin. Bir bakıyorsun o şekilde yaşanmamış. Hemen geliyorsun burada söylüyorsun. Böyle bir müdahale olabilir mi sizce? Bence olmaz. Olabilir mi sence? Olmaz onlara. Olmaz. Ama niye olmasın?
Mesela niye olmaz? Belki olabilir. Hayatta değil miyiz? Her şey olabilir. Arkadaşlar olamaz mı? Eğer olur derseniz siz de bizimle bir paylaşın. Öyle bir şey olamaz mı? Ben şu an şöyleyim. İki arada bir der. Yani olur da diyorum. Olur. Mesela şöyle. İlmi irfan böyle geniş bakan bir arkadaş düşünün. Mesela şöyle bakan. Ufka açık biri. Ne der? Der ki böyle bir şey olabilir. Olabilir. Bir tane rahmetli benim adaşım vardı. Benim hatta mağazanın sahibiydi. Ben onun kiracısıydım. Ömer abi Allah rahmet eylesin. Biz ona şöyle dedik. Dedik bu güvenlik kamerasında bir tane dedik evliya gibi bir şey geldi. Simsiyah. Geldi kamerada. Güvenlik kamerası bizim ana yol vardı. Ana yolu çekiyordu. O sırada işte akşama doğruydu. Akşama doğruydu. İşte güneş de vardı aslında. Kamerada ben de oturuyordum bir yazıhanede. Bizim işte bir şey vardı, muhasebeci vardı. O da oturuyordu. Bir baktım bana dedi ki kameraya bir baksana. Kameraya baktım dışarıya bakan yer kaldırımın üzerinde. Böyle cübbeli mübbeli biri. Şöyle 2 adım attı kayboldu. O sırada da Ömer abi gördüm işte dışarıya çıktım. Dedim Ömer abi dedim bu kamerada dedim bir cübbeli birini gördük ya dedim sonra kayboldu. Böyle dedi. Olur dedi. Olur dedi evliyadır dedik. Evliyalar gezer dedi. Yani hiç deme daha ya öyle bir şey olmaz şöyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olmaz bilmem ne. Aradan birkaç gün geçti. Bak birkaç gün geçti. Biz gene aynı şekilde oradayız. Kameraya siyah bir şey geldi gitti. Dedik bu ne ya dedik. İnsanlar da gözüküyor değil mi böyle? İşte. Kamera gözüküyor. Ya orada şöyle şimdi anlatacağım. Siyah bir şey geldi gitti. Ondan sonra şöyle yaptık. Dedim ki bu siyah şey ne? Hemen dışarıya çıktım. Baktım bir şey yok. Kameraya baktım. Şey var böyle bir siyah bir böcek. Kameranın bir buraya uçuyor böyle bir buraya uçuyor. Ha dedim o siyah şey o değil. Hani ikincide yanıldık. İkincide de öyle zannettim. Baktım siyah bir şey geçti. İlki tam da ama değil mi? İlki tam da cübbeli bir adamdı ya. Cübbeli bir adam böyle. Geldi 2 adım attı kayboldu gitti. Yani olur demek istediğim şu olabilir. Belki geçmişe gidilir. Sizin fikriniz nedir acaba? Bizi izleyen arkadaşlarımıza söylüyorum. Sizin fikriniz nedir? Bu arada videoyu beğenip kanala abone olun. Çünkü kanalımızı büyütelim. Ne kadar büyütürsek sesimizi o kadar duyururuz. Yani bu ilmi herkes görür. Bu ilmi herkes görsün. Ne yapacağız acaba? Ne yapacağız? Bir taraftan mahkeme oluyor Babil'de. Bir tarafta biz buradayız. Davetli buraya geldi. Bundan önceki davette kalktı deftere yazdı. Divitli defterim var benim. Tutmuş ona yazmış. Bir satırını yazdım. Kapakta seni bekledim gelmedin. Onun devamında anlatıyor. Çünkü divitli deftere yazarken beni beklemiş. Ben oradayken yazacağımmış herhalde. Çünkü daveti kapattıktan sonra bir sefer yazacağını oraya yazmış. Görebiliyor musun davetliyi? Yok olan abi. Geçmişe gitmek güzel olur. Geçmişe gitmek güzel olur. Bu ne kadar geçmiş? Ne kadar geçmiş? Geçmişe gidebiliyorsan demek ki çok geçmişe de gidebilirsin. Düşünsene dinozorlar zamanına gidiyorsun. Bir de böyle oluyor. Geçmişe gidiyoruz, boyut davetine giriyoruz seninle beraber. Biz Poyraz'la bir yerden bir yere uçtuk, kaybolduk. Onu da bir daha yayınlamadım. Çünkü şöyle, yani bir değişikti ya o. Düşün mesela şöyle, seninle ben boyuta girmişiz, geçmişe gideceğiz. Tak bir basıyoruz, şeydeyiz. Dinozorların orada. Osmanlı zamanına gitmeye çalışacağız mesela. Tak bir bakıyoruz, şeydeyiz. İşte bu zamandayız. Bir dinozorların orada bir ortayı bulamayız. Bir orada bir burada, bir orada bir burada. Bir bakıyorsun taş devrindesin. Taş devri. O dinozorların soyunu getiren meteor var ya beraber. Hı. O anı görmek isterim ben. Dinozorların sonunu getiren meteor. Evet. O anı görmek ister mi insan? Düşünsene kıyamet gibi. Herkes yok oluyor. Bütün yani herkes dediğim dinozorlar yok oluyor. Bir vuruyor işte. Artık gökyüzünden neler yanan dönen cisimler geliyor. Meteorlar yağıyor. Meteor yağmur.
Düşünsene her yere yağdı. Allah Zülcelal öyle dilerse olur. Niye olmaz? Davetli söylemezse işimiz sıkıntı. Boris sen bir bak. Davetli söylemezse işimiz sıkıntı. Ver bakalım öyle. Orada ha sanki gördün ha sen de değil mi? Bir şey görmedin ama yok. Ben bir şey görmüyorum herhalde. Valla sen bir şey görmedin. Burada da yok. Ha Poyraz. Şimdi davetten sonra ben seni bırakırım. Davetten sonra seni bırakırım. Ondan sonra gelirim. Bakalım. Bakalım ne olacak. Mahkeme ne zaman sürer? Mahkeme belki bir 3-5 gün daha sürür. Bayağı bir sürer. Poyraz versene bir. Davetli. Yardımcım mı geldi acaba burada? Yardımcılarım şu an burada aslında. Yani şöyle içimden mesela hangisinden şey yaparsam, hangisini çağırmak istersem çağırabilip konuşabiliyorum da. Üçü de burada aslında da. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Şöyle biraz geri gidelim. Poyraz. Enerjisi geldi. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Ey davetli. Bize söylemeyecek misin artık? Ne yapacaksın? Geçmişe gidebiliriz dedin. Bunu anladım. Daha önceki her şeyi ben kendim elde ettim. Boyut anahtarlarını, geçiş kapılarını, Petra'nın verdiği şifreler. Şimdi sen diyorsun ki geçmişte olacak dosyayı, geçmişe gidilecek dosyayı iyi zamanı değil, sonra vereceğiz falan diyorsun. Neden söylemiyorsun? Şu an mahkeme devam ediyor. Bizim önlemimiz tamamen güvenlik için. Konu sen değilsin. Dostların da değil. Sadece tehlike devam ediyor. Ama geçmişe gidilip birçok şeyi öğrenme imkanı var. O zaman sana şunu söyleyeyim. Şöyle bir imkan olabilir mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına gidip en çok istediğim şu, onun yanına gidip her şeyi ondan dinleyip, her şeyi ondan öğrenip, gelip buradaki yanlışları düzeltmek. Böyle bir şeye izin verilmez. Çünkü gidip öğrendiğin şeyleri burada uygulamaya kalkarsan sana deli derler. Ve din düşmanı diye evet isim takarlar. Yani bilinen biliniyor. İmtihan devam ediyor. Anladım. En çok istediğim şey oydu. Bu tür şeylere izin verilmeyeceğini biliyorum zaten. 58. davetti başka ne diyecek? Mahkeme bittiği an her şey açıklanacak. Ben şu an mahkeme sonuçlarını öğrenip geliyorum. O gün buraya gelen basit bir büyücünün gönderdiği yaratık değil.
Bu köklü bir planın eseri. Köklü bir planın eseri. Poyraz. Ne oldu köklü bir plan? Neyin planı bu ya? Yani bazı büyücüleri çok mu? Bu normal basit büyücülerin işi değil diyor. Basit büyücülerin işi değil. O zaman basit olmayan büyücülerin işi. Değil mi? Evet. Evet. Basit büyücülerin işi değil. Şöyle söyleyeyim size. Bu da aslında bir cesaret ister. Devam etmek. Düğümlü kitabı bitirmeye devam etmek. Ya ara vereceğiz. Ara vereceğiz. Her şey normale dönecek. Ondan sonra devam edeceğiz. Ya da ne bileyim bir şeyler yapacağız. Bir şeyler yapacağız. Ara vermek olmaz. Devamlı tık 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 devam edeceğiz. Bunlar böyle müdahale etmeye başladı ya. Bence bir şey var. Bir şey olacak. Ya 58, ya 59, ya 60. Ya gelen bu davetli şimdi bir şey söyleyecek. Yani bir şey olacak. Değil mi Poyraz? Sen tahmin etmedin mi? İçinden öyle bir şey geçmiyor mu? Olabilir Ömer abi. Bir şey olacak ama şimdi tam düşün. Son diyor artık mesela bir işi yaptın. Son dönemece geldin. Son dönemece geldin döneceksin. Ama sen dönmüyorsun. Bak son kavşak derler ya son kavşak. Son kavşağa dönmedin sen geri gittin. Biz bırakırsak geri gitmiş olacağız. Son kavşaktayız belki. Belki ondan sonra artık bir şey olmayacak. Belki ondan sonra artık böyle tehlike de olmayacak. Yani belki en önemli şey olacak. Olabilir. Olabilir. Yeni gelen arkadaşlara anlatıyorum. Yeni gelen. Bizi yeni izleyen arkadaşlarımız. Metafizik yaratıklar davetler üzerine gelir. Davetler. Bunu çoğu kişi der işte. Metafizik varlık yoktur. Yok öyle bir şey yoktur. Yok böyle bir şey yoktur. Davet yapamıyor. Zaten bilen biri, okuyabilen biri bile çağırsa davetli gelmez ki. Gelmez. Gelmez çünkü ona tam hakim olmak lazım. O konuya, metafiziğe tam hakim olacaksın. Bunu bir şekilde yapabilmen lazım. Çağırırsın gelmez, çağırırsın gelmez. Adam okuyor. Kaç kişi okudu? Bana mesaj yazmış adam. Kulak davetini diyor. Yapmışım diyor. Ki çok tehlikelidir kulak daveti. Kulak davetini padişahların davetidir. Bunu yaparsak kafayı oynatırsın yani. Kulak davetini yaptım diyor. Gelmediler diyor. Orada diyor 339 mu 333 sefer okumuşum diyor. Ama gelmediler. Ya sen ne yapıyorsun? Sen dua et gelmediler. Belki de sana musallat oldular haberin yok. Yani bu işler kolay bir şey değil. O da işte hani demek istediğim şu. Kendi öyle bir şey yapamıyor. Yapsa öyle bir şeye cesareti de yok. Böyle bir şey yok diyor. Böyle bir şey olamaz diyor. Ya olamaz diyorsun sen inkar ediyorsun. Böyle bir şey yok diyor. Böyle bir şey yok. Bir şey dediğimiz de yok. Öyle bir şey yok değil mi? Yani öyle bir şey yok de. Kendi yolunda. Kendin inan, kendin şey yap. Kendin yok de. Başkasını etkileme. ...58. davetli. 58. davetli. Poyraz yardımcım. Büyük yardımcım. Davetli. Oo. Mahkemede karar verilmiş. Ama halen devam ediyor. Allah Allah. Çok önemli haberler getirdi. Allah Allah. Şu an söylemek istiyorum ama. Neyse. Bakalım mahkeme bir bitsin de. Mahkeme bir bitsin de. Bakalım Poyraz. Davetli burada sanki 58. Davetli. Mahkeme devam ediyor ha. Ey davetli.
La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minel zalimin. Poyraz gel Poyraz. Gel içeride o. Delikten bakma. Mahkemede karar okundu. Bazı katılanlar da oldu. 4 padişahın katılmasıyla devam ediyor. Devam ediyor demek. Peki sonuç nedir? Sonucu bildireceğim. Anladım. Şimdi 58. davetin söylemediği geçmişe gitme dosyası. Bunu şimdi açar mısın? Geçmişe gitme olacak. Bunu belki de herkes yapacak. Gerekli olan çok az bir şey var. Kimisi rüyasında gidecek, kimisi ise manen gidecek. Hem zahiri hem manen. Nasıl gidecek? Yani onu herkes mi öğrenecek? Öğrenen herkes mi gidecek? Herkes davet yapabiliyorsa gider tabii. La ilahe illallah. Nasıl gidecek anlatsana. Nasıl gidecekler davette? Poyraz gel. O da deftere yazacak herhalde. Nasıl gidecek geçmişe? Bizim aslında davetlerin her şeyi anlatmasına gerek yok ki. Ben öğrendikten sonra size zaten söylüyorum. Şimdi bak söylemiyor. Bireysel davet yapacağız. Bireysel davet yapıp söyleyeceğim. Ondan sonra size anlatmayacağım, anlatacağım. Diyeceğim ki şöyle oldu, böyle oldu. Bu davetler bana verildiyse, ben bu şekilde başladıysam size de söyleyeceğim yani. Değil mi? Bunu videoda göstereceğiz. Bunlar çünkü bu videolar da birer çalışma, birer kitap gibi. Kaç tane videomuz var? Bayağı videomuz var. Hepsi birer kitap gibi. Eski videolardan tut, yeni videolara kadar. Hepsi birer kitap. Bunların hepsi birer çalışma değil mi? İstediği kadar anlatmasın. Niye söylemiyor? Bak, bazıları diyor rüyasında gidecek. Rüyada gittiğin bir işe yaramaz. Der ki rüyadır bu. Manen gidersen, yani normal gidersen, boyutla gidersen çok iyi. Boyut da bir rüya gibidir. Boyutta girdin geldin mesela. Belki kimseye bir şey anlatamayacaksın. Poyraz mesela senle ben boyuta girdik, bir şeyler gördük. Kime anlatabilirsin? Kimse inanmaz. Kimse inanmaz. Ya geçmişte öyle olmamış, böyle olmuş desen, kimin hakkında söylersen der ki sen onun düşmanısın. İftira atıyorsun der. Yani biz de ya böyle şeylere burnumuzu sokmayacağız. Ya bu çalışmayı rafa kaldıracağım. 58. davetteyi rafa kaldıracağız. Ya da öğreneceğiz, göstereceğiz. Ondan sonra bir şey söylemeyeceğiz. Bilmiyorum. Neye karar vereceksiniz siz bize söyleyin. Yorumlara yazın mesela. Deyin ki işte bunu yapın, biz destek veriyoruz. Biz bir görelim. Sadece görelim, öğrenelim. Değil mi? Biz de görelim, bakalım neymiş. Sadece bunu görelim. Geçmişe gidilip biz de şöyle yaparız, bir şey belirleriz. Bakın, bir şey belirleyelim. Hep beraber ama belirleyelim bunu. Geçmişe gidelim. Orada ne var? Mesela falanca bir şey bir öğrenelim. Yani herkesin bildiği, bazı kişilerin de bilmediği ya da nasıl bir şey olur ki? Bir şeyi belirleyeceğiz, oraya gideceğiz. Onun aslı nasılmış, onu öğrenip geleceğiz. Bunun arasında illaki bir tutarsızlık olur mu olmaz mı, o zaman karar veririz. Yani bakalım öyle bir şey nasıl olacak? Boyutta acaba oluşacak mı? Şöyle bir şey olur. Geçmişe belki gidilmez, belki de böyle olur. Boyuta girdik. Geçmişte yaşanan şeyler o an canlanır. Bak bu da olur, değil mi? Bir an diyor ya, mazi gözümde canlandı. Mazi insanın gözünde mazi canlanır. Geçmiş yaşadığın şey gözünün önüne gelir. Geçmiş yaşadığın ama sen onu görmüşsün, beynin kaydetmiş, o yüzden gözünün önüne geliyor. Boyuta girdiğin zaman görmediğin şey gözünün önüne gelebilir mi? Olabilir belki. İlim yani, ilim bu.
Neyse yapacak bir şey yok Poyraz. Defterimizi alalım. Hedefe destek olan arkadaşlarımızı okuyalım. Davetli biraz bilmiyorum canımı sıktı benim ya. Harbiden canımı sıktı. Şöyle arkadaşlar canlı sohbette hedefe destek olan arkadaşların isimlerini okuyorum buradan. Yasin Bayrak, İnşallah Meskin, Doğan Tepe, Mert Yıldız, Perseus, Sivaslı Samet, İzzettin Demir, Şaban Osmanoğlu, Çiğdem Köse, Aleyna Ateş, Adnan Bölükbaş, Hakan Akdağ, Muhammed Alaaddin, Talat Akgün, Fuat Faruki Gülüm, Çiğdem Köse, Ferdi 16, İbrahim Karanfil, Tuğba Dört Kardeş, Mehmet Çalban, İlknur Arslan, Reşat Özalp, Hülya Özmen, Onur Orgün, Neslihan, Ömer Polat, Öznur Öbek, Abdurrahman Doğan, Besimi Çaçan, Sivaslı Samet, Karakteristik Elma, Erdal Saylık, Engin Kral, Ali Önay, Serhat Uysal. O kadar çok seven arkadaşlarımız var ki arkadaşlar destek olan arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ederim. Rabbim işlerini güzel rast getirsin. Kazançlarına, rızıklarına, ömürlerine bereket versin. Herkese selamlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.